Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Uzun süredir video atmıyordum. Çok kısa veya uzun bilmiyorum. Bir video çekesim geldi. Bildiğiniz gibi viskileri seviyorum. Biz biliyorsunuz barbekü yapıyoruz. Tütsülenmiş et yapıyoruz. Alkolle de aram kötü değil. Severek de tükettim. Bir amatör bir içiciyim. Birkaç böyle Instagram'da, YouTube'da görüyorum ama tabii birkaç yorum eklesek de bazen istediğimiz gibi olmuyor. Hem YouTube'da uzun süredir video atmamamın vermiş olduğu keyifsizlik demeyelim ama tabii zaman ayırmak lazım. O içerik üretmek çok zor. Böyle enteresan bir video çekesim geldi. Var, viski kulüpleri var. Viski ile ilgili güzel şeyler var. Ben de amatörce bir şey anlatmak isterim. İlk bardaklardan başlayalım arkadaşlar. Bakın. Bildiğiniz kristal kesim bir viski bardağı. Filmler 80'li yıllardan aşinasınız. Bana çok ağır geldiği için çok tercih etmiyorum. Özel lisanslı bir tadım bardağıdır. Glencairn. Çok keyif alarak tüketiyorum bunu. Hafif. Hem aromasını koklayabiliyoruz. Şu derinlik sebebiyle altında logosu yazıyor. Başarılı bir bardak. Literatüre girmiş. Klasik bir çay bardağı. Bir tekila şat bardağı, viski de gayet iyi, ufak. Bir iki cl içine koyup yudumluyorum. Ve şarap bardağı. Viskide benzer ürünler kullanılıyor tüketmek için ama ben bunun da çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii vücut ısısında çok fazla yansıtmadığı için aslında fena da bir bardak değil. İkinci bir konu, viskiye buz konur mu? Konmaz arkadaşlar. Bence konmaz. Yazanlar var. Ya para sizin, isterseniz tuvalete dökün. Çok önemli değil. Ama ben olaya şöyle bakıyorum. Uzun yıllar üretim aşamasından geçmiş, yatırımlar yapılmış, süper aromalar var ki viski olabilmesi için %40 alkol derecesi gerekir. Biraz tabii damak tadımızı yakan, özellikle karabiber, baharat notalarını aldığımız zaman çok keyifli olmadığını düşünen insanlar da var. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Kola koyan insanlar var. Ben blended dediğimiz harman viskileri daha çok kokteyl yapımında uygun buluyorum. Tercih edilebilir. Kendinize viski kokteyli yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama gelelim single maltlara arkadaşlar. Şimdi 200 euro, 150 euro, kimisi 300 euro. Bakın bu iyi bir Japondur. Single malt. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de satışı yok. Şimdi bu tarz ürünleri işin doğrusu ben kola, buz gibi dışarıdan takviye sıvılarla uygun olduğunu düşünmüyorum. Tercih de etmiyorum. Daha çok sek içmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşünüyoruz? Çünkü şu arkadaşlar, yani rakı için, bira için, vodka için istediğiniz her şeyi içebilirsiniz. Yani yanlarında birçok eşlikçiler olabilir. Ama viskinin şu özelliği var. Benim gördüğüm kadarıyla bakın, yanında hiçbir eşlikçi istemiyor. Yani çikolata tercih edebilirsiniz. Ben badem tercih ediyorum. Özellikle kavrulmuş ve tuzlu olandan değil. Sade bir badem. O da olmasa aramam. Yani iki kadeh içtiğim zaman gayet bana keyif veriyor ve yeterli buluyorum. Ya benim gördüğüm, gözlemlediğim maalesef e, uygun olan, bana kalsa hani buzsuz ve sek alışmaya çalışalım. Çünkü alkolün evet %40 olduğu için bir acı tarafı vardır, sevilmeyen bir tarafı vardır. Ama bu işin de gerçeği bu. Böyle yapmak lazım. İskoçya'da videolarda gördüm. Yani single malt'a bir iki damla su koyan var. Tercih edilebilir. Viski taşı tercih edebilirsiniz. Hepsine saygı duyarım ama bana kalsa en azından single malt'larda herhangi bir buz veya takviye sıvıya gerek yok. Pahalı olan viski iyi midir? Değildir arkadaşlar o da. Çünkü niye değildir? Black Label, Double Black Label ve Green Label var. Bunların üçü de bence market zincirlerinde, neredeyse tekel büfelerin hepsinde bulabilirsiniz. Gerçekten mükemmeldir. Fiyat performanstır.
Mutlaka kendi barımda olması gereken viskilerden biridir. Sıklıkla bunları tüketirim ama keyif aldığım zamanlarda pahalı olan viskileri biraz daha ağır içerim. Biraz daha seyrek içerim ama tercihim genelde Double Black. Mesela Jack Daniels'ın Single Barrel da olabilir. Yılbaşı geliyor. Yani bazı önerilerde bulunmak gerekirse Black Label olsun ama yanında tercihen Single Barrel de tercih edilebilir. Mesela White Horse olabilir. O da çok güzel bir viski. Onu da tercih edebilirsiniz ama isli viski, turbo viski seviyorsanız bana kalsa hiç sürpriz aramayın. Bir tane Talisker yatırımı yapın arkadaşlar. Olmazsa olmaz mı? Değil ama hakikaten güzel bir viski. Ya, Talisker haricinde favorim var mı? Var. Ne olabilir? Lagavulin 16 olur. Bowmore olur. Bunlar iyi viskilerden biridir. Bunları da tercih edebilirsiniz. Marketlerde bulunabilir. Japonları görüyorum. Yani bir iki Japon deneyimim oldu. Bana kalsa şişe çok pahalı arkadaşlar. Yani şu an ortalama bir Hibiki yani free shoplarda 200 euronun üzerinde. Yani hangi aydayız? 2024 Kasım. 200 euronun üzerinde. Eder mi etmez mi kişiden kişiye değişir ama yani İskoçya, Scotch viskiler arasında yani 150 euro, 150 euro, 120 euro, 100 euroya çok güzel viskiler var. Yani bir Lagavulin 16 hatta Lagavulin 12 çok da güzel gider. Bence fiyat olarak da neredeyse 2 şişe alabilirsiniz. Notlarıma bakıyorum. Atladığım bir şey var mı? Evet yani 4 tane not almışım zaten. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kanala abone olun. Videoyu beğenirseniz belki bir iki seri daha çekeriz. Bu arada merak edenler var. Smoke Burger devam. Tütsülenmiş et yani brisket. Hava koşulları, uzun süreler, fire payından dolayı biraz ara verdik ama onu merak eden dostlar için de söyleyeyim. Belki ileride kendi işletmemizi, yerimizi açarsak güzel şeyler var. Hatta müthiş şeyler var. Türkiye'de olmayan işler. Yani benzersiz işler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Şimdilik en azından kışı yağmurlu bir Antalya gününde böyle geçirebiliriz diye düşünüyorum. Siz abone olup biraz yorum ekleyip biraz da abi yap biraz daha keyif alalım biraz daha anlat derseniz bir iki sürpriz konuk belki yaparız. Viskiyi sever birkaç kişiyle keyifli sohbet edebiliriz. Görüşmek üzere dostlar.